Bayanlar baylar sevgili çocuklar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'dayım, akaretlere geldim. Hani bu Instagram'da karşınıza kesin %99 çıkmıştır. Hani böyle siyah bir et var, içi kıpkırmızı, adam böyle sıkıyor, şelale gibi su akıyor ya, aha onu buldum. Akaretlerdeyim, Just Barbecue'ye geldim. Benim de sürekli Instagram'da karşıma çıkıyordu. Kocaman mangalların içinde 10 saat, 12 saat, 16 saat et tütsülüyorlar böyle. Aha işte onu yemeye geldim. Bakın yine kendimi sizler için feda ediyorum. Menüde ne var ne yok hepsini gömüyorum. Hadi geçelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Ne var ne yok? Aynı. Devam. Sende ne var ne yok? İyi, teşekkür ederim. Hemen tanıştırayım. Sedat ve Turhan. Buranın Sahipleri. evet sahipleri, ortakları. Ortaklar. Abi şimdi ben dışarıda bahsettim. Şöyle bir şey söyledim bak. Hemen söylüyorum sana. Siyah bir et. Aynen. Böyle bastırıyorum böyle şelale gibi su akıyor. Ağlıyor. Doğru mu abi? Evet, aynen öyle. Ağlıyor mu diyoruz ona? Ağlıyor. Ağlatacağız mı bugün? Ağlatacağız. O zaman şöyle yapalım. Smoker başına gidelim. Direkt dalalım neler Direkt oluyor? dağılalım orada her şeyi konuşalım. Hadi. Smoke odasına geldik. Burada şefimiz odun kırıyor. Şefim kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi sen yarın odunlarını kırıyorsun herhalde. Değil mi? Uzun süre sürdüğü için bugüne hazırlık yapıyorsun. Abi Sedat bir gelir misin abi? Mert'i yakaladık burada. Mert'i yakaladık. Mert Pitmaster'larımızdan birisi. Pitmaster dedi. Pitmaster'ın açıklaması ne? Hemen söyler misin abi? Pitmaster ateşi kontrol eden adam. Burası 24 saat açık bir restoran. Gece 12 saat etlerimiz pişiyor. Bu offset barbekü dediğimiz barbeküde Mert'in kontrolünde gerçek kiraz odunuyla 12 saat başında bekleyerek pişiyor. Gerçekten çok zor bir iş. Kanter içinde kalmış zaten hepimiz de kalıyoruz. Bu kiraz odunu. Evet. Bununla et tütsüleniyor. Abi şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Hani yemekte çok içli dışlı olduğum için, evde manyakça şeyler denediğim için detay olarak biliyorum ama senden şunu istiyorum. Kısaca bir bahseder misin? Bu olayın ya bu olay nedir aslında? Aslında Türkiye'de barbekü olayını daha çok işte mangal, kebap, işte pirzola, köfte falan sanıyorlar ama barbekü dediğimiz şey aslında kısık ateşte uzun süre pişen et. Biz tütsülü barbekü yapıyoruz. Geleneksel Amerikan barbeküsü yapıyoruz. Bu aletin adı barbekü, offset barbekü. Offset olmasının özelliği ısı kaynağının bir tarafta, pişirilecek etlerin bulunduğu tarafın bir tarafta olması. Bu taraftaki ısı ve koyduğumuz kiraz odun dumanı eti yalayarak çıkıyor ve gidiyor. Ardından etimiz tütsülenmiş oluyor. 12 saat boyunca biz eti tütsülüyoruz. Evet. Normalde bu makinenin daha pratik hali de var, elektrikli. Evet. Yani ne yapıyorsun buradan? Geliyorsun burada 110 dereceye ayarlıyorsun, 12 saate ayarlıyorsun. Evine gidip yatıyorsun. Evine gidiyorsun, kafa rahat, vuruyorsun, yatıyorsun. Çayını içiyorsun, kahveni içiyorsun, geliyorsun. Burada öyle bir şey yok. Burada her şey odun atılarak yapılıyor. Bakın kömür de kullanılmıyor. Burada öyle bir püf nokta var. Doğru mu? Aynen öyle. Kömür kullanılmıyor. Kömür de aslında bir nevi işin kolayı. Niye? Kömürün yanması daha uzun, ateşi daha kolay kontrol edebilirsin. Burada bir odun alev alıyor, içerinin ısısı 130 derece oluyor, bir odun sönüyor 90 dereceye düşüyor. O yüzden Mert 12 saat boyunca bunun başında bekleyerek içerideki ısıyı 105 derece gibi bir derecede sabit tutmaya çalışıyor. Evet. Çünkü barbekünün püf noktası ısıyı ne kadar düzgün bir derecede sabit tutarsanız o kadar güzel bir sonuç alırsınız. Biz Türkiye'de böyle bir şey yok. Bunu kendimiz yaptık. Öyle mi? Ortam Turhan'la Demir Atölyesi'nde ikimiz yaptık. Bu satılmıyor yani bir yerde. Hayır, bu satılmıyor. Bundan bir tane daha var. Bunun yaklaşık 2 katı ebatlarında. Onlarla da festivallere gidiyoruz. Oo süper. Festivallerde gençlere barbekü deneyimi yaşatıyoruz. Süper. Nasıl biliyorsun bu işin konsepti festivallerdir. Aynen öyle. Biz burada et yapıyoruz. Bizde Aynen. bıyık, bıçak, şov, kesme, atlama, zıplama gibi şeyler yok. Oo. Tamamen et üzerine. Lezzet var diyorsun. Aynen öyle. Birazdan zaten sen de göreceksin. Tamamdır abi. Birazdan buradaki bir etimizi çıkaralım dilersen. Ardından yukarı alalım, etimizi keselim. Çok heyecanlıyım. O kadar anlattın ki. Bir de şöyle bir şey var. Çok izlerim, çok şey yaparım ama hayatımda ilk defa yiyeceğim. Güzel bir Yani o ilk deneyim de burada olacak. Güzel bir aslında deneyim tabii olacak. ki Amerika'da yerinde yemek lazım Aynen bunu. öyle. Sen gitmişsin. Ben Bunun Texas peki yerim. hikayesi nereden çıktı? Ondan kısaca bahseder misin? Ya ben aslında yazılımcıyım. Hı hı. Yazılım ve siber güvenlik firmalarım var. Amerika'ya bir Texas Austin'e bir dijital festival için gittim. Ama etçi olup döndüm. Orada bu işi dünyada en iyi yapan restoran var, Franklin Barbecue. Bu işin babasıdır Texas Austin'de. Orada yemiştim. Aklımda kaldı. Döndüm. Ortağımla bir ay eve gitmeden karılarımızın bizi boşama pahasına 12 saat et pişirerek denedik. Gerçekten çok zor bir iş. Eti pişiriyorsunuz. 12 saat sonra çıkarıyorsunuz. Bu olmamış dediğinizde artık yenecek durumda olmuyor. Zira ilk denediğimiz 3-5 tane et de hani düşmanının kafasına atsan parçalar Yarar, değil mi? durumdaydı. Gerçekten çok zor bir iş bunu yumuşak pişirmek. Çok
incelikleri olan bir iş. Mert 6 aydır burada pitmasterlık yapıyor ve her gün et pişiriyor. 180 kere barbekü yapma Maşallah. deneyimi var. Bu ciddi bir uzmanlık. Evet, aynen Biz öyle. de hem onun uzmanlığından faydalanıyoruz hem burada tek iş tabii burada çıkardığımız etler değil, tabağa koyduğumuz yan ürünler, soslarımız, patatesimiz Hepsi size ait. hepsi bize ait. Yediğiniz hiçbir şey dondurulmuş değil. Hepsi mutfağımızdan çıkıyor. Burada yediğiniz her şey sizi tok tutar. Hiçbir şey şişirmez. Dilerseniz etleri çıkaralım. Burası biraz duman olacak. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi çıkaralım, ben çok acıkmışım. Aynen. Hadi çıkalım. Bu tarafta şu anda dinlenen etlerimiz var tabii ki. Evet. Burada da birazdan tütsülenmeye başlayacak etlerimiz mevcut. O yüzden dumanı hala mevcut. Şu kaburgaya benziyor. Dilerseniz bu kaburgayı alalım. Yukarıda Yukarıda güzelce bir yiyelim. güzelce yiyelim. Diğer etler de burada dinlenme süresini bekliyorlar. Etlerimiz de geldi. Süper. Şu an çok heyecanlıyım. Yani bunu içten söylüyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir et yiyeceğim. Şimdi sen diyeceksin ki buna yanmış mı? Evet, şimdi onu soracağız. Ben de evde video çekiyorum. Eti böyle orta pişiriyordum. Bu et pişmemiş diyorlar. Bunu gören de diyecek ki bu yanmış. Yok. Bir dokunur musun bir yerine? Dokunuyorum abi. Çok heyecanlıyım. Yanlış bir şey kabuk olur. Bu kabuk mu? Evet, yumuşacık bakın. Şöyle bakacak olursak şurayı yerim artık, ellerim ya o yüzden. Aynen Ya da öyle. hepsini yerim ya, çok önemli değil. Aynen öyle. Bu arada bu dediğim gibi yanmış değil. Sadece o dış katmanındaki... Zaten etin yanmasının imkanı yok abi. Çünkü etler ateşi görmüyor. Evet. Aşağıda da gösterdim size. Sol tarafta firebox dediğimiz ısının kaynaklandığı, ateşin yandığı yer var. Sağ tarafta etler var. Aslında bunun kararma sebebi, biz buna barking diyoruz. Etle o duman kimyasal reaksiyona giriyor ve eti karartıyor. Aslında bu etin tütsülendiğinin nişanesidir. Değil mi? Bu olmazsa tütsüleme Tütsüleme olmaz. olmaz. Fazla tütsülerseniz ayarı kaçarsa işte burası kabuk gibi olur, bu sefer yenmez. Ama sizin şu an dokunduğunuz et tam olarak bizim oralarda cillop gibi derler. Cillop gibi. Pişmiş et. Bu arada sen de Adanalı. Toprağım. Tek Adana'dan Teksas'a uzanan bir yolculuk. Evet abi, kesiyor muyuz? Evet. Şu an çok heyecanlıyım. Hadi keselim o zaman. Nereden keseceğiz? Buradan alalım. Hadi abi keselim o zaman. Abi evet, öyle bir... Eti bak zaten lokum gibi olmuş. İçi sulu sulu. Ağlıyor mu şimdi et? Ağlıyor. Bence ağlıyor. Şu kısım özellikle bakın. Hüngür hüngür ağlıyor. Çok da sıkmıyoruz bilerek böyle suyunu Aynen kaybetmesin öyle. diye yerken. Aynen öyle. Şimdi o dilimi mi ben yiyeceğim? Aynen. Tamam. Ama istiyorsan sana şurada hemen bir küçük tadım. Şurasından kesip bir Olur. parça bakmak ister Olur misin olur hemen? tabii ki. Çok sevinirim, çok mutlu olurum yani. Bu kadar bekledik. Bu arada şunu da göstermek istiyorum size. Evet, orada- Bakın şu kırmızı kısmı smoke ring dediğimiz kısım. Evet. Bu tütsü halkası etin nişanen güzel tütsülendiğinin bir kanıtı. Nişane. Yani şu kenarlar ne kadar kırmızı olursa o kadar iyi tütsülenmiş anlamına geliyor. Doğru mu abi? Bakın zaten et paramparça oldu. Bu et şimdi bir saattir dinleniyor, doğru mu? Aynen öyle. Bir saattir dinlenmesine rağmen hala et sıcacık ve şu an benim elimi yakıyor. Aynen öyle. Ağzımı da yakacaksın ama olsun, yaksın. Afiyet olsun. Vallahi cildop gibi. Aynen. Yumuşacık bir et. Abi bir an önce masaya geçmek istiyorum. Abi olay budur işte. Etin içi nasıl, gördünüz mü? Bir daha bakayım, çok anlamadım az önce. Hadi içeri geçelim artık, değil mi? Aynen. Bu kadar ızdırap yeter yani. Geçiyoruz. İşte en heyecan verici an Evet. senin için. Şimdi ben burger konusunda çok şeyim, herkes biliyor. Hassasım burger konusunda. Bu da ne abi, ne burgeri bu? Bu tiftik dana kaburga burger. Şöyle bir gösterelim. Yarısını cheddarlı, yarısını cheddarsız yaptık. 12 12'sini saat gösterelim. 12 saat kiraz odununda tütsülenmiş dana kaburgayı tiftikleyip burger yapıyoruz. İçinde özel bir sosumuz var. Ekmekler, patatesler, turşular, bütün soslar hepsi mutfağımızdan çıkıyor. Hiçbiri dondurulmuş değil. Özellikle patates konusunda çok iddialıyız, turşu konusunda da. Siyah olan sosumuz Demi Glace barbekü sos. Şu. 72 saat ilikli dana kaval kemiğini kaynatıyoruz. 3 gün kaynıyor bu sos. Ciddi misin ya? Evet. Beyaz olan sos da ekşi kremalı yaban turbu sosu. Hey maşallah. Çok beğeneceğine eminim. Hey Ve maşallah. coleslaw'umuz. Her şeyi birbirine bandırarak yiyebilirsin abi. Tamam. Özellikle patates bence Demi Glace'e çok yakışıyor. Burgeri de bandırabilirsin. Ama öncelikle benim senden ricam cheddarsız olandan Tamam abi. bir lokma alıp devam O zaman etmeye. büyük bir lokma alıyorum. Haydi Kimse kusura başlayalım. bakmasın. Haydi başlayalım. Abi Bir bu- limonata geldi. Şunu söyleyeceğim.
Barbekü sos altında mı içinde mi? Hayır, etin kendisi barbekü. Ama böyle tatlı bir barbekü sos O işte geliyor. bir özel sosumuz. Barbekü Değil mi? sosu yok Etin içinde içine aslında. koydunuz. 16 çeşit sos karışımından bir sosumuz var. Susam sosu. İçinde o var. Etin içinde değil, ekmeğe sürülüyor sosumuz. Etin kendisi zaten o barbekü sosu hissini vermesinin sebebi kendisinin zaten barbekü ürünü olması. Nasıl buldun? Ekmek çok hafif, tam benim istediğim. Benim burgerde istemiş olduğum ekmek bu işte abi. Şöyle bastıracaksın. Tamam mı? Geri toparlayacak yani. Çok hafif bir ekmeği var. Evet, petekte. Yani yeşil soğan da, frenk soğan mı kullandınız? Evet. Soğan da var içinde. Karamelize soğan Karamelize da var. soğan da var alt kısmında. Sulu zaten suyu akıyor yerken. Abi de cheddar'lısına bakalım. Lütfen. Yalnız içindeki sosa bittim ya. Nasıl vuruyordu ama. O sostan da Yani- bir ufak joker kabına koyalım. Tattırmak istiyorum Murat. Onun tadına bakarsın. O da cheddarlı versiyonu. Yani şunu söyleyeceğim. Bence cheddarsız, Bence de. kesinlikle cheddarsız Bence daha de. iyi. Ortam turuna Normalde göre de cheddarlısı daha iyi. ben peyniri çok severim burgerde. Çok yakışırım cheddar'ı. Ama bunda kesinlikle cheddarsız deneyin. Ben de katılıyorum. Değil mi? Siz ikiniz bile düşürüyorsunuz arada. Aynen, Yani aynen öyle. Her işte şeyde- damak tadı yani. Aynen İçten öyle. kişiye değişir. Aynen öyle. Patatesi çok iddialı izledin. Bakın. Zar gibi patates ya. Zaten kıtırtısını duyacaksınız. Hiçbir şey dondurulmuş değil. Demi-glace sos. Aynen. Oo. Bu of. Keskin bir tat geliyor alttan. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Okkalı bir çatal veya cipse şu ekşi kremalı yaban turbu sosumuza da bakmanı çok isterim. Tamam. Okkalı bir alalım o zaman. Of. Vallahi of yani bu da çok iyi. Bir de turşu patlat o zaman. O Hadi bunu alalım. mutfakta. Bundan mı seviyorsun Evet. evet. Ben kıtırtılarını duyuyorum senin ama kameradan Kamera çıkıyor duyuyor mu olabilir bilmiyorum ama. ben de. Ne yiyoruz abi? Şimdi döşburger geliyor. Karnın doyurma çok fazla şey geliyor. Tamam ben bunları kenara kaldırıyorum sonra Bu etimiz dana kaburgadan tiftiklenmiş etti. Tamam. Şimdi dana döş kıymalık olarak bilinir. Aslında kasapların en kötü değerlendirdiği kıyma makinesine sokup kıyma olarak son tüketiciye sattığı eti biz alıp 12 saat tütsüleyerek size harika bir deneyim sunuyoruz. bekliyorum. Brisketi yani brisketi döşü dilim halinde koyuyoruz burgere. O zaman Bu burgerimize just gelsin. sos az önceki burgerin içinde olan bu hani benim barbekü sosuna benzettiğim bir sos. Evet. Doğu mutfağından. Ama Biraz gerçekten çok dokunuşlarımız güzel. var tabii ki. Çok güzel gerçekten. Ya burgeri ayrı bir hava katmış yani. Aynen öyle. Burgerimiz. Döş burger de diyebiliriz. Bir göstereyim mi şöyle? Açayım. Şuradaki yine kırmızılı smoke ring'i görüyor musunuz? Veya şuralardaki. Şuralardaki. Bunda peynir falan kullanmıyorsunuz. Hayır. İsterlerse ekstra Tercih koyuyorsunuz etmiyoruz, ama genelde vermek de istemiyoruz. tamam abi. Sana afiyet olsun. Ben büyük bir lokma alıyorum izninizle. Lütfen. Peki bunu bir şeye batırmam lazım gerekiyor İkinci mu? lokmayı bence demi-glace'a batırabilirsin. Buradaki et normal kaburga etine göre biraz daha mı yağsız? Tabi biraz daha yağsız. Onu direkt hissediyorsunuz ısır ısırmaz. Çünkü diğerinde böyle daha şey bir et, yağlı bir et. Evet. Ağzınızın içi böyle yapış yapış oluyor. Evet. Ama bunda etin bulunduğu kısımdan dolayı yani döş kısmı olduğu için Aynen. biraz daha yağsız. Ama bu da gerçekten lezzetli. Gene Zaten- frenk soğan Evet, kullanmışsınız. zaten genelde bayan misafirlerimiz brisket döşü yağsız Değil mi? olduğu için, bay misafirlerimiz de yağlı olduğu için kaburgayı tercih ediyorlar. Yani hem yağlı hem yağsız sevene seçeneklerimiz mevcut. Şimdi burada bir limonata var, limonata getirdiler. Bu limon bahçeden, Adana'dan. Evet. Değil mi? Tarsus Yenice'den, Tarsus'tan. kendi bahçemizden. Yalnız limonata gerçekten çok iyi. Çarkıfelek limonata. Şekeri, mekeri gayet yerinde. Biraz da böyle hafif ekşi. Evet. Ben bunu böyle batıyorum abi. Aynen abi. Şu an benim de aklımı aldın onu batırarak. Diğer yarısını sen Ama- ye. Abi bir şey diyeceğim sana. Hayır. Şimdi diyecekler ki bana bu adam niye yemiyor yanında batıyor diyecekler. Her gün yiyorum. But olacağım abi artık. Her gün yiyorum. Bundan sonra ne geliyor abi? Bundan sonra kaburgamız geliyor. O gelsin abi. Biz Benim yerken. tadına bakmıştın. Aynen kaburgamız da Biz gelsin. yerken gelsin. Coleslaw'umuz. Bunda elma kullanmıyorsun. Hayır. Sadece sirkesi var elma sadece. sirkesi değil mi? Bu yurt dışında çok tüketilen bir
salata ama bizim Türkiye Çok gitmiyor. çok gitmiyor, çok alışık değil. Ama hem Ama yediğimiz güzel tadı var. şeyleri biraz daha, yani biraz daha fresh bir hissi olduğu için koyuyoruz. Çünkü barbekü kültüründe hani yeşillik gibi salata sunulmuyor daha çok. Daha çok işte coleslaw gibi, hatta Amerika'da işte Mexican bean, fasulyeler falan verilir tabağına, ama Türkiye'de çok iş çalışmıyor. Evet. Yani bir lokma daha alayım da diğer kaburgayı bekleyeyim. Evet. Şimdi geldik sosisliye. Aynen öyle. Normalde tabii şu şekilde gelecek ama ben önce bir ekmeğine bakmak istiyorum. Yine ekmeğe Senin tam istediğin gibi. tam istediğim gibi benim. Şöyle kameraya gösterelim istiyorsan. Açıktı kapattık biz. Normalde de böyle geliyor değil mi? Aynen öyle. Yine altta Frank soğan ve hardallı... Cheddar sosu var. Cheddar sosu mu? Ve sour creamy horseradish var, yani ekşi kremalı yaban turşu sosun var içinde biraz. Ve üst tarafında yine demin beğendiğin just sosumuz Ha, var. tamam, o sosu varsa sıkıntı yok. Yani o sosun buraya geldiğinizde mutlaka isteyin. Mutlaka. Hatta bana verirsen kavanoz ben giderim götürürüm Olur, öyle. olur, niye olmaz? Bu yine tütsülenmiş Evet. sosis. Onu Aynen söyleyelim. öyle. Aynen öyle. Bunda daha çok ekşi kremanın yaban turşu sosunun tadı daha çok geliyor diğerine göre. Az sos sonradan geliyor tadı. Aynen öyle. Ama güzel. Şöyle bakarsanız yine iyi pişmiş. Ekmek zaten bence kime yaptırıyorsanız Reçetemiz var. Yaptırdığımız bir yer var. Oraya yaptırıyoruz. Her gün günlük olarak geliyor. Yalnız çok iyi ya. Bundan sonra ne gelecek? Bundan sonra artık dana kaburgaya geçeceğiz. Onun üstüne dana döş gelecek. Artık geçecek yani etlere Onun yani. üstüne de churro gelecek. Hamuru Dayadık. dayadın bana. Aynen öyle. Et yemeyeceğim şimdi. Yersin yersin. Hadi eti bekliyoruz o zaman. Tamam, geliyor. Of. Of. Geldi abi. Şimdi- Kaburgamız geldi. Bunun adı ne olarak geçiyor menüde? Dana kaburga. Dana kaburga. Bu yaklaşık 400-450 gram. Kemikli Maşallah. ağırlığı. Bu porsiyon mu? Evet, bir porsiyon. Yani şöyle göstermek Normalde istiyorum. sana özel değil yani. Gerçekten Evet, bir bana porsiyon. özel olmasın. Devirirsen düşecek ama o. Düşsün. Ben de onu istiyordum zaten, o yüzden elime aldım. Her şeyi düştü bu arada. Evet. Abi kemiği bile bunun şey ya. Abi burada saat 11-11.30 gibi kapatıyoruz. 11.30'da kapattığımızı biliyor. Köpeklerimiz var. Kapının önüne geliyorlar. Kemikleri alıp gidiyorlar. Mis gibi. Artan etler de sokak Vallahi hayvanlarına gidiyor. Bravo. İyi tütsülenmiş. Nereden anladın? Nereden anladın? Bak burası kırmızı. Smoke Bak gördünüz mü? Aynen. Smoke ring. Yani bu olduğu zaman tamamdır. İyi Aynen tütsülenmiş. öyle. Abi ben çatal bıçak koydum ama Elle yemek kimse daha doğru. kusura bakmasın. Aynen öyle. Şimdi az önce dışarıda yerken iç kısmındaki yeri yemiştim. Ama ben şimdi şey yapmak istiyorum. Şu üzerindeki siyah olan kısım var ya. Barking abi orası. Heh, o pardon. kararan kısım barking. Bak şuradan bir bakmak istiyorum. Hani bu yanmış manmış diyeceksiniz, öyle bir şey yok. Hayır, kesinlikle yok. Ateşi görmüyor zaten etler. Ateşi görmüyor, o yüzden Zaten yanmasının yansa imkanı böyle yok. Yumuşacık da olmaz. Karabiber tadı çok baskın geliyor dışındaki kabukta. Evet. Sadece kabuğu yediğin için abi, demin komple kabuğu ağzına attın. Evet. Onu bilerek yaptım nasıl Aynen, tadına aynen. bakmak için. Onu kemire kemire abi. Abi bakın şu kısmı böyle. Aynen bak gösteriyorum. Şöyle ısıracaksınız. Olay bu. Kabuğuyla beraber yiyin. Hayallerimdeki hareketi yaptım Murat. Abi et dediğim budur işte. Ben böyle yağlı et seviyorum. Kaburga da böyle bakın. Ağzım yüzüm şu an yapış yapış oldu. Et de çok iyi pişmiş. Bakın içi de kıpkırmızı. Daha ne olsun? Yine sunum şekli aynı, sadece bunda Patatesimiz smashed patates geliyor. Burgerlerde smashed vermiyoruz çünkü burgeri bırakıp çatal bıçakla bunu kesmesi uygun olmuyor. O yüzden burgere cips veriyoruz. Dondurulmamış ev yapımı. Burada da smashed patates veriyoruz. yani fırınlanmış. Patatesi haşlıyoruz. Haşladıktan sonra smash ediyoruz, eziyoruz. Plate'de tereyağında döndürüyoruz. Çeviriyorsunuz. Tamam. Şöyle bir demi-glace sos alalım. Afiyetler olsun. Yemeğe devam ediyorum. Bundan sonra ne geliyor abi? Bundan sonra abi döş gelecek. Brisket. Tamam, döşümüz de gelsin. Dilim döş gelecek. Bu arada nasıl çok yiyorsun diyorsunuz ya. Bunları sana Aha işte. paket yaptırırım Murat. Sırrımı açıklıyorum, soda. Soda. Sodayla abi, yoksa bu kadar çok yiyemem yani. Artık gelsin de döş geliyor. Bir de döşe bakalım, döş nasıl? Yolluyorum döşü. Hadi abi. Senin gibi geldi sanırım. Bu sefer burgerde yağsız gelince bu sefer yağlı istedik. O yüzden yağlı brisket geldi. O yüzden çok mutluyum.
Abi çatal bıçak veriyorsunuz ama Abi bak bunun et, olayı, balık, kelle bunlar yenir elle. bunun olayı nedir biliyor musun? Göster abi Koyduğunda abi et böyle duracak. Et dümdüz durmayacak. Bak görüyor musun, et kırılıyor, kendini bırakıyor yani. Heh. Ana hikayesi budur. Tamam işte bana böyle şeylerle gel. Böyle böyle ye ya. Heh. Bana Sen böyle bunu şeylerle gel. kullanmazsın zaten. Ben işim Bunlara olmaz öyle yemin şeylerle. ediyorum. Mis gibi, Bandıra ha? bandıra. Oo. Tam istediğim gibi. Az önceki tam bayanların yiyeceği. Aynen öyle. Ben yağlı et seviyorum. Hayat felsefemde şu, ne düşünüyorsun bilmiyorum ama et giren yere dert girmez diyorum. Doğru mu? Doğru söylüyorsun. Değil mi? Yapıştır o zaman. Hadi. Haydi devam. Ha bir dakika durun. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Sosisli ekmeğini ince ince Aynen doğrayıp öyle. Plate'e döndürüp kıtır kıtır onu da getiriyorlar. Yiyeceğiz mi daha? Ne gelecek şimdi? vallahi üstüne bir de Tex-Mexican churros'umuz var. İspanyol churrosu değil, Meksika churrosu. Tulumba tatlısı yani. Başka bir şey de derler biz orada, sen bilirsin ama onu söylemeyeyim artık. Evet. Aslında tulumba tatlısı, halka tatlı gibi tatlardan ayrılan yanı şerbetsiz olması tabii ki. Hı hı. Şerbetli değil. Birazdan gelecek zaten. Yanında çikolata sos ve vanilya sosla sunuyoruz. Süper. Just Barbecue'nin şöyle bir yanı var. İnsanlar etlerimizi çok seviyor. Ama bunun yanında da ben buraya sadece churro yemeye gelirim diyen, ben buraya sadece limonata içmeye gelirim diyen bir sürü insan oluyor ve gerçekten gelip sadece limonata isteyip saatlerce oturan misafirlerimiz de oluyor. Sadece churro söyleyip tatlı yemeye gelen misafirlerimiz de oluyor. O zaman gelsin tatlı. Gelsin hadi bekleyelim. Zaten bayağı yedim. Sodamızı da içelim ki tatlıya yer açalım. Tamam. Değil mi? Şimdi geldik Churro'ya. tulumba tatlısını yemeye. Ben tulumba tatlısı diyorum abi buna. Churro'muz geldi. Misafirimizi de aldık yanımıza, ortağımızı. Evet, ortağım Turan. Beyaz olan sos %100 vanilya çubuğundan vanilya sosumuz. Normalde Hı hı. vanilyada herhangi bir şey yediğinizde onda vanilya şurubu kullanılır. Bu siyah gördüğünüz noktalar zaten vanilya Vanilyanın. çubuğunun taneleri. Evet. Bu da %100 çikolata sosumuz. Bitter mi? Evet. Değil mi? Renginden belli zaten. Siyah yakın bir rengi var. Texas ve Meksikan churromuz. Normalde churro daha önce yiyenler olduysa işte İspanyol tipi yaparlar. Daha ince. Bizimki, evet, daha ince ve kısa. Bizimki Meksika tipi, içi biraz creamy'dir. Zaten ilk ısırığını aldığında şöyle bir bol vanilya sosuyla başla derim abi. Tamam. Abi hiç öyle kaçarı göçeri yok. İyi. Beraber yiyeceğiz. Tamam, bunu- Beraber yiyeceğiz. Abi ben kendi churrosumu alıyorum. Haydi ben de aldım. Abi sen de al. Vanilyayla başla abi sen. Bol ama. Tamam bol. Hah. Şöyle. Aynen öyle abi. Dışında tarçın ve Şeker var. değil mi? Normal beyaz şeker, esmer şeker Evet, değil. beyaz şeker. Tamam. Esmer şeker kullanılmaz. Çıtırtı geliyor mu oraya bilmiyorum ama. Yalnız vanilya sosu işte gerçek vanilya kullandığın için nasıl böyle güzel damakta tat bırakıyor. Bir çikolataya da alayım. Biz duramıyoruz buna, başladık. Abi söyleriz bir daha ya, aşağıda mutfakta rahat ol. Kendi dükkanmış gibi takıl. Hiçbir sıkıntı yok. Bir de çikolataya bakalım nasıl. Abi şimdi bu arada bunu yerken Son lokmamı da alayım da tam sana konsantre olayım Murat. konumu, adresi, telefonu aşağıya açıklamaya bırakacağım. Bu arada şeyi sormak istiyorum. Ben buraya gelmeden internette bir baktım, Foursquare olsun, Zomato olsun. Puan Bayağı yüksek. bayağı yüksek. Bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Senin ağzından duymak isterim açıkçası. Yani Zomato- halk diyor ki, sözünü kesiyorum. Halk diyor ki burası gerçekten iyi. Yani sonuçta Evet. o belirli bir kişinin, yani benim ya da kurumun vermiş olduğu puanla değil, Evet. buraya gelip ziyaret edip gerçek düşüncelerini yazan kişilerden sonra o puan oluşuyor. Aynen öyle. Ve bu bir kişinin, iki kişinin puanlaması olacak şey değil. Aynen öyle. Değil mi? Zomato'da 4.9'uz değil mi Turan? 4.9. Kaç üzerinden? 190 yorumda 5 üzerinden 4.9'uz. İstanbul'un en 17. mekanıyız. En iyi 7. restoranıyız. Puan olarak bakarsak. Her gün bu arada hala 10-15 yorum gelmeye devam ediyor ve bunların birçoğu 5 yıldız. Zomato profilimize bakarak görebilirsiniz. Google'da 4.8'iz. Yine 5 üzerinden. 5 üzerinden 180 küsur yorumda. Foursquare'da 9.3'üz 10 üzerinden. Yine Beşiktaş yöresinin hem Zomato'da, Facebook, işte Google'da, Google'da, pardon. her yerde birincisiyiz. Yemek sepetinde de. Yemek sepetine yeni girdik. Yaklaşık bir 20 puanlama oldu, 20 siparişimiz oldu. Orada da 10.0'ız 10 üzerinden. Maşallah. Scotty mobil uygulamasında da yaklaşık bir 50 siparişimiz oldu. Orada da 10.0'ız. Süper. Yani bir kişi bile puan kırmamış. Bunlar gurur duyduğumuz şeyler. Hem bu
etin lezzeti, hem doğru iletişim, hem burada çalışan arkadaşlarımızın güler yüzü, Evet. insanlara dokunmamız, onları anlamamız, onların taleplerine cevap vermemiz, hem de bu işi gerçekten bana sorarsan çok iyi yapıyor olmamız bu puanları doğuruyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Et bir yere kadar ama yanında vermiş olduğun ürünler ciddi anlamda çok iyi. Evet. Sosların bence ya 10 üzerinden 10 diyebilirim. Hani 9 değil. Gerek Just sos olsun, gerek ekşi kremalı yaban turplu sos olsun. Evet. Demi-glace sos gerçekten çok iyi. Güzel şeyler yedim. Elinize kolunuza sağlık. Gerçekten emek ediyorsunuz. Araya giriyorum, sana aşağıda şey demiştin, tok tutar şişirmez. Evet. Şu an hiç 2 kilo et yedin. Şu an hiç şişmedim. Hiç şişmedim abi. Ciddi söylüyorum, hiç şişmedim. Özellikle burgerler ve sosisli benim favorim. Çünkü hiçbir şey dondurmuyoruz. Evet. Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Hiç dondurulmuş bir şey yok. Emek. Büyük bir emek ve dükkan 24 saat açık bu arada. Yani o etlerin hazırlanması zaten geceden başlıyor. Evet. Doğru mu? Ertesi gün 12 saat sayarsak üzerine zaten gündüz servisine hazır oluyor. Ve 6 aylık bir restoran senin. Ve 6 aylık bir restoran. Daha ne olsun? Abi elinize konuza sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Gelirseniz Beşiktaş akaretlerle daha ne olsun? Benim selamımı söyleyin. Bekliyorum. Kendinizi ortakların eline Milli yiyeceğe indirim bırakın. kodu veriyoruz. Tamamdır. Özel ilgilerine gelen. Tabii ki abi. Takipçiler Herkes olsun. özel ilgileniyor. Tamam. Benimkilerle ekstra özel Tamam, ilgilenin. okey. Tamamdır. Beğendiyseniz baş parmakla yukarı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkesi bekliyoruz. Adana'ya gelirseniz şırdanlar benden. Tamam, okey. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.